Hayır 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 hayır. Hayır. Bunu yapmamam gerekiyor. Bunu yapmamam gerekiyor. No, 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 no. Bunu yapmamam gerekiyor dostum. Bunu yapmamam gerekiyor. Sakin olman gerek. Dayanmalısın Enes. Hayır 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 hayır. Hayır, o tuşa basma evlat, o tuşa basma. Dayanmalısın. Dayanman gerekiyor, anlıyor musun beni? Hayır 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 hayır. Bunu yapmayacağız. Sakin olmam gerekiyor. Şimdi farklı şeyler düşünmeliyim. Dynamite mı? Aman tanrım. Aman tanrım, bunu yaptığına inanamıyorum. Hey lanet olsun adamım, tek yapman gereken o lanet ön sipariş tuşuna basmamaktı. Bunu neden başaramadın evlat? Dayanamadıysam demek ki. Yani biliyorsunuz zombi temasına karşı büyük bir zaafım var. Söz konusu Dying Light olunca Dostum, bu oyun enfes olmalı. Harran'da bolca vakit geçirdiğimiz ilk oyun sonrasında şimdi yolumuz Villedor haritasına düşüyor. 2021 yılında Dying Light'ın ilk oyununu ikinci kez bitirmiştim ve yine çok keyif almıştım. Bu arada ilk oyun için inceleme videomu merak edenler yukarıdaki kartlardan hemen ulaşabilirler. Evet, devam edecek olursak ilk oyunu yakın bir dönemde tekrar oynayınca beni yeni oyuna karşı endişelendiren durum ilk oyunda baş dönmesi problemi yaşamamdı. Oyun ilk çıktığı dönem böyle bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum doğrusu, ancak geçtiğimiz yıl tekrardan Dying Light 1'i oynarken vertigo baş dönme rahatsızlığı geçirdiğim bir döneme denk gelmişti. Oyundaki baş dönmesi senin rahatsızlığından kaynaklı diyebilirsiniz belki ama sağlığım normale döndüğünde de bu oyunu oynarken ara ara tuhaf bir baş dönme problemi hissediyordum. Oyunu oynayan birkaç arkadaşımdan aynı benim hissettiğim gibi tatsız bir durum duyunca ve internette biraz araştırmaya koyulunca başka insanların da Dying Light 1 oynarken yaşadığı benzer baş dönme sorunlarını görünce artık bu sıkıntının oyundan kaynaklandığını anlamış oldum. Yani ilginç bir durum. Diğer FPS oyunlarda bu tarz bir mide bulantısı, baş dönme gibi bir problem yaşamazken Dying Light beni bu konuda şaşırtmıştı. Bu durumu sanırım oyunun akıcı parkur mekaniklerine ve hızlı yapısına bağlayabilirim. Tatsız bir durumdu ama her şeye rağmen tekrardan ilk oyunu geçtiğimiz yıl bitirmiştim. Hal böyle olunca yeni oyuna karşı beni düşündüren şey bu baş dönme probleminin yeni oyunda nasıl olacağıydı. Neyse ki korktuğum gibi kötü bir durum olmadı ve ikinci oyunda böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Artık yeni oyundaki renk paleti kaynaklı mı, oyun içi değişen bazı animasyonlar kaynaklı mı bilemem, ilk oyunda yaşadığım bu sıkıntı neyse ki ortadan kalkmıştı. Bir rahatsızlık hissetmedim oynadığım süre boyunca. İnceleme sonunda bahsedeceğimi yine en başta özet şeklinde söyleyecek olursam, Dying Light 2 benim 2022 yılının başında keyif alarak oynadığım, sevdiğim bir oyun oldu. Oyun puanlarına falan da pek takılmayın derim. Evet, şimdi artılarıyla eksileriyle gelelim incelememizin detaylarına. Dying Light 2 bizlere neler sunuyor? Oynanış deneyimi, yenilikler. Öncelikle oyunu oynayacak kişilere ben oyun içi ayarlardan zombilerin cam barını kapatmalarını tavsiye ederim. Atmosferi daha iyi hissetmek adına benim tercihim o yönde oldu. İnsan ve zombilerin cam barı ayrı ayrı seçenek şeklinde eklenmiş. Zombilerin cam barını oyunun başında kapattım. İnsan düşmanların cam barını açık bıraktım. Tercih sizin tabii ki. Nasıl oynamayı arzu ederseniz. Ayarlardan kapatıp açabiliyorsunuz, yani bunu belirtmek istedim. İlk oyunda olduğu gibi Dying Light 2'de yine arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz co-op seçeneği bulunuyor. Dilerseniz baştan sona hikayeyi arkadaşlarınızla, sanırım 4 kişiye kadar bir sınırı vardı, co-op seçeneğiyle deneyim edebiliyorsunuz. Ben tek başıma oynadım, oldukça da keyifliydi. Yani oyunu tek başıma oynarsam zorlanır mıyım gibi bir endişeniz olmasın. Oyunun asıl odağı tek kişilik bir deneyim üzerine kurulu zaten. Co-op seçeneği arkadaşlarıyla oynamak isteyenler için ekstra bir seçenek diyebilirim. Bu oyunda makineli silahlar yok arkadaşlar. İlk oyunda vardı, hatırlarsınız. Ok yay yine bu oyunda da bulunuyor. Yani açıkçası makineli silahların olmaması beni rahatsız etmedi, çünkü ilk oyunda da hatırlarsınız oyunun ön planda olduğu kısım yakın dövüş silahları ve sizin akrobatik parkur dövüş yeteneklerinizdi. O açıdan yeni oyunda olmadığı için ben çok takılmadım doğrusu. Bir de makineli silahları kullandığınızda doğal olarak çok ses çıkarıyordu ve bu yüksek sese zombiler geliyordu. Tabii yine oyunda olsaydı güzel olurdu diyen arkadaşlar da olabilir, saygı duyarım. Dying Light'ı ön planda tutan özelliği birçok yapımda pek görmediğimiz çeşitli parkur mekanikleriydi. Parkur mekanikleri elbette bu oyunda da devam ediyor. İlk oyunu oynamış birisi olarak çok farklı hissettiriyor mu derseniz, yani ilk oyunda da başarılı olan parkur mekanikleri yeni oyunumuzda da aynı formül üzerinde biraz daha gelişmiş diyebilirim. Öyle bambaşka bir değişiklik hissettirmedi bana. Zaten güzel olan bir mekaniği çok fanteziye girip değiştirmek ne kadar doğru olur bilemiyorum. Yani bu oyunun parkur mekanikleri çok ama çok keyifli arkadaşlar. Çok eğlendiriyor beni.
Normalde açık dünya oyunları seven biri olarak son yıllarda gereksiz şeylerle doldurulan, kendini çok çabuk tekrar eden, çok uzun oynanış saatlerine varan açık dünya oyunları beni fazlasıyla bunaltmaya, yormaya başladı. Dying Light 2 ise açık dünya olmasına rağmen bana tam anlamıyla ilaç gibi geldi. O keyifli parkur dünyası, akıcı oynanış mekanikleriyle diğer açık dünya oyunlarının arasından sıyrılan bir oyun benim için. Yenilik olarak o gerilim hissiyatını veren bir detay ise kapalı alanlarda uyuyan vaziyette zombi sürüleri oluyor. Özellikle oyunun ilk saatlerinde bu tarz mekanlara denk geldiğimde aşırı gerildim. O hissiyatı çok güzel yansıtmışlar. Zombileri uyandırmamak için yanlarından böyle eğilerek sessiz sessiz çok yaklaşmadan geçmeniz gerekiyor. Çok hoşuma giden bir detay oldu açıkçası. İlk oyunda olmayan bir şeydi bu. Bu tarz mekanlarda dilerseniz zombileri arkadan dikkatlice yaklaşarak sinsice öldürebiliyorsunuz. İlk oyuna göre gerilim hissiyatı daha da artmış, gerçekçi hale gelmiş gibi hissettirdi bana. Zombilerin yanında bu sefer insan düşmanlar da şehrin her bir yanına dağılmış durumda. Dying Light 2'de insanlar size daha çok sorun oluşturuyorlar. Bu hoşuma gitti. Yani düşman yapay zekasını beğendim diyebilirim. Özellikle oyunda belli bir gelişim sağlayana kadar insan düşmanlarla girdiğiniz dövüşler zorlu geçiyor diyebilirim. Yine atmosferi destekleyecek gerilim hissiyatını veren detaylardan birisi de çevresel sesler. Çok hoş olmuş. Yani haritada dolaşırken böyle çevrenizden uzaktan veya yakından zombi sesleri, bağıran insan sesleri, siren sesleri gibi çatışma sesleri gibi şeyler duyabiliyorsunuz. İlk oyuna göre atmosferi destekleyecek hoş bir detay olmuş. Yeni zombi tipleri de var elbette. Çığırtkan denen bir zombi türü eklenmiş. Bu yanık sesiyle bir bağırdı mı yeri göğü inletiyor. Etrafınıza tüm zombileri çekiyor yani. Ecel denen ilk oyundaki boss görünümlü baş belası zombimiz yine yeni oyunumuzda da bulunuyor. Eksi olarak söyleyebileceğim konu ise yeni zombi tipleri olsa da bunlar bence çok yetersiz kalmış. Aynı şey insan düşman tipleri için de geçerli. Çeşitlilik modellemeler çok az sayıda. Yani sürekli aynı tiplerle karşılaşmak bir yerden sonra biraz fazla göze batıyor gibi geldi bana. Yeni oyunda karakter modellemelerinin daha fazla olmasını beklerdim. Bir de dikkatimi çeken detaylardan birisi ilk oyunda hatırlarsınız silahlarımızın belli bir dayanıklılık seviyesi olurdu. Örneğin 3 kere tamir etme hakkı olurdu. Silah kırılmaya başladıkça hurda parçalarıyla falan silahımızı yeniler, tamir ederdik. İkinci oyunda böyle bir tamir etme durumu yok. Silahınız kırıldı mı gidiyor yani. Tek seferlik. Bu ilginç geldi nedense. Ama şöyle bir yenilik katmışlar. Silahlarımızı tamir edemiyoruz ama satış yapan ustalardan silahımızın dayanıklılığını arttıracak bir mod ekleyebiliyoruz. 3 adet modifiye yuvası bulunan bir silaha bu dayanıklılık modunu eklediğimizde silahımız daha geç kırılıyor. O kırılma süresini biraz uzatmış oluyorsunuz böylelikle. Ancak silahlarla ilgili eksi olarak söyleyebileceğim kısım ise az önce bahsettiğim tamir etme durumu ortadan kalkmış olması, ilk oyundaki craft seçeneklerinin çok daha basit bir hale gelmesi. Ne yazık ki eğlenceyi azaltan bir hale getirmiş diyebilirim. Benim için öyle oldu açıkçası. Vuruş hissiyatından bahsedecek olursam, yani ilk oyuna benzer gibi ama sanki ben ilk oyunu oynarken silahlarla dövüşürken daha çok keyif almıştım. İkinci oyunda yani biraz önce bahsettiğim craft olayından kaynaklı mıdır, bazı animasyonlar kaynaklı mı? Yani belki de ilk oyuna göre vuruş hissiyatı daha geliştirilmek istenmiş, biraz ufak dokunuşlar katılmaya çalışılmış mı, nasıl desem biraz daha sıradan, monoton gibi hissettirdi bana. Yani kötü değil ancak ilk oyuna göre biraz daha zayıf buldum diyebilirim. Yani belli bir karakter gelişimi sonrası gerekli yeteneklere sahip olduktan sonra dövüş esnasında sürekli işte uçan tekme atarak öldürmek, hızlı koşarak düşmanları yere devirmek gibi taktiklerle oynadım zaten. Vuruş hissiyatı evet kötü değil, yanlış anlaşılmasın ama bir eksiklik hissettirdi bana. Hikaye beni açıkçası oldukça içine çekti, beklediğime göre şaşırttı, keyifli bir deneyim sundu diyebilirim. Şaşırdığım sahneler var hikaye tarafında. Hikayede neler olduğuna dair detay vermek istemedim doğrusu. Genel anlamda keyif aldığım bir hikaye olmasıyla birlikte elbette kusursuz bir hikaye değildi. Hikayede bazı tatmin olmadığım, hızlı geçildiğini düşündüğüm anlar da vardı. Oyunun Türkçe altyazı desteğiyle çıkış yapması büyük nimet. İlk oyunda hatırlarsınız satışlar olumlu gidince oyun çıktıktan birkaç yıl sonra Türkçe altyazı eklenmişti. Şimdi direkt bizleri de önemseyip Türkçe altyazı ile gelmesi çok güzel. İlk oyundaki ana karakterimiz Kyle Crane sonrasında ikinci oyunumuz 15 yıl sonra geçiyor. Yeni ana karakterimiz Aiden isimli bir karakter. Görsellik, atmosfer. Görsellik, atmosfer olarak ilk oyuna göre çok daha canlı bir renk paleti kullanılmış. Bu çok hoşuma gitti. Biraz daha iç açıcı ortamlara sahip diyebilirim. Grafikler beni tatmin etti diyebilirim. Öyle muazzam diyebileceğim yeni nesil oyun gibi hissettirmiyor belki ama güzel bir görselliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Beni grafik konusunda rahatsız etmedi. Oyunda bulunan mekanlarla ilgili eksi olarak söyleyebileceğim nokta, yani böyle uzun oynanış saatine sahip bir oyunda mekan tasarımları çok sınırlı kalmış. Mekanlar birbirine çok fazla benziyor ne yazık ki. Bir yerden sonra yeni bir mekana gireyim derken hiç şaşırmıyorsunuz gerçekten. Keşfetme, merak unsurunu azaltan bir durum olmuş ne yazık ki. Yeni bölgemizin ismi Villedor.
Bu bölge afetzedeler ve barış muhafızlarına ayrılmış durumda. Oyunda ilerledikçe her bölgeye özel açılabilecek özel mekanları açıp bu tesislerin yönetimini afetzedeler veya barış muhafızlarına atayabiliyorsunuz. Buradaki seçtiğiniz seçimler de oyunun haritasına etki ediyor. Afetzedelere yönelik yaptığınız seçimler daha çok parkur odaklı. Haritada dolaşmanızı kolaylaştıracak, bir yerden bir yere ulaşmanızı rahatlatacak ekstra parkur ögeleri ekliyor daha çok. Barış muhafızları ise daha saldırı savunma odaklı yenilikler ekliyor haritaya. Yani aslına bakarsanız ilk oyunun temelinde olan bazı özellikleri yeni oyunda üstüne biraz yenilik ekleyip böyle daha farklı bir sunumla önümüze koymuşlar. O açıdan çok büyük bir değişim gibi hissettirmedi bana. Vallahi oyun akıyor arkadaşlar. Oyunun formülü aynı, öyle bambaşka bir oyun beklentisi içerisinde olmayın derim. İlk oyunu sevdiyseniz yine üstüne belli yenilikler eklenmiş gayet keyifli bir oyun var karşımızda. Yan görevler olarak ilk oyunda da her yan görev için demiyorum elbette. Çok basit geçiştirilmiş yan görevler olmasıyla birlikte akılda kalıcı özenilmiş yan görevlere de sahipti. İkinci oyunda ise yapımcılar oyun çıkmadan önce anlattıkları gibi gerçekten yan görev konusunun üstüne daha özenmişler, geliştirmişler diyebilirim. Yan görevler çok daha güzelleşmiş yeni oyunumuzda. İlk oyunu hatırlarsanız arkadaşlar oyunda yine gece gündüz döngüsü vardı ve oyun gece olduğunda ortaya Volatile denen şu baş belası zombiler çıkıyordu. Gece oynamak gerçekten aşırı geriyordu beni. İkinci oyunda ise gece kısımları ilk oyun kadar sıkıntılı değil. Tabi gece veya kapalı alanlar içinde bağışıklık seviyesi denen bir olay var. Bu oyunun belli bir yerine kadar düşük oluyor, 5 dakika kadar bir süreniz oluyor. Bu süre olayı başta biraz bana garip geldi doğrusu. Ben oyunlarda süreli görevlerde çok gerilirim. Böyle süre oldu mu elim ayağıma dolanır. O açıdan başta bu durum beni geriyordu. Hatta böyle görev falan yaparken tamamlamak için son anda ulaştığım kısımlar falan oldu. O süre azalma kısmında ultraviyole mantar veya bağışıklık takviyesi denen bir ekipman var. Bunlar üstünüzde varsa biraz olsun anlık süreyi uzatmaya yarıyor. Üstünüzde hiç kalmadıysa ki oyunun ilk saatleri biraz yetersiz olabilir, işte o zaman sıkıntı olabiliyor. Bu süre gerginlik durumu oyunun belli bir noktasına kadar devam ediyor. Yani öyle hemen büyük gelişimlere ulaşamıyorsunuz. Yapımcılar bunu oyun süresine yedirerek dengelemişler diyebiliriz. Tabi oyunda ilerledikçe bu bağışıklık seviyesi de artıyor bir müddet sonra. O süre rahat yeterli gelmeye başlayınca oradaki süre dikkatinizi bile çekmez hale geliyor. Geceleri kaçma seviyesi denen bir şey eklenmiş. Zombiler sizi fark edip kovalayınca artıyor bu bar. Aslında bu kısım biraz gerilimdi. Özellikle oyunun ilk kısımları karakteriniz yeterli özelliklere sahip olmadığı için biraz gerilim dozu artıyor diyebilirim. Tatlı olmuş, hoşuma gitti. Rol yapma ögeleri. Yani öyle çok büyük rol yapma seçeneklerine sahip değil, hani bir RPG oyun deneyimi veya çok yüksek etkileşimli interaktif oyun deneyimi beklemeyin derim. Böyle deyince tabii hevesiniz kaçmasın. Oyunun size sunduğu seçimler de yerinde ve tadında kullanılmış diyebilirim. Oyun boyunca elbette karşılaşabileceğiniz birçok seçim mevcut oyunda. Ancak bu seçimlerin geneli aslında sizin vereceğiniz cevabı önceden tahmin eder şekilde. Yani cevap verme ihtimaliniz yüksek olacak seçenekler üzerine tasarlanmış diyebilirim. Şöyle açıklayacak olursam, yani birisiyle karşılaştınız diyelim, aranızda diyalog geçiyor falan, karşı taraf sizden bir istekte bulunuyor. Bunu kabul edecek misin, geri mi çevireceksin? Birçoğunuz kabul etme, ılımlı seçenek üzerinden gitmeyi tercih edecektir. Çünkü geri çevirirsen o görevin devamını görmeyeceğini biliyorsun. Tabii bu örneğimin dışında oyunda belli kritik seçimler de mevcut. Mesela empati kurarak insani duygularınıza verebileceğiniz seçimler gibi. İyi niyetli veya kötü niyetli. Ben oyunu 42 saatlik bir oynanış süresinde bitirdim. Oyunu bir defa bitirdiğim için bu kritik seçimler kısmında tercihlerimi farklı yönde yapacak olsam oyuna ne kadar büyük bir farklılık katacaktı bilemiyorum doğrusu. Rol yapma kısmını genel olarak toparlayacak olursak, böyle bir aksiyon macera oyununda geniş rol yapma seçeneklerini normalde ben pek beklemezdim. Ancak bize oyunun ikinci duyurusu yapıldığından itibaren tanıtımları yapılırken bu rol yapma seçeneklerini yapımcılar çok fazla vurgu yaptılar. Haliyle oyuncular olarak bu bizi heyecanlandırdı. Tabii ben yine bu rol yapma seçenekleri konusunda biraz tereddütteydim. Çünkü oyunun geliştirme süreci arka planı bayağı problemli olaylar oldu. Oyun biliyorsunuz birkaç defa ertelendi falan derken beni Dying Light 2'ye karşı heyecanlandıran şey ilk oyundaki gibi keyifli aksiyon, macera, o enfes parkur deneyimiydi. Öyle de oldu. Oyundan gerçekten keyif aldım, eğlenerek bitirdim. Evet, tabii ki o vaat ettikleri rol yapma seçeneklerini, oyuna etki eden değişimleri çok daha fazla görmeyi isterdik. Güzel bir tat katardı oyuna. Ama çok da rahatsız olmadım. Bu benim oyundan aldığım keyfi azaltmadı diyebilirim. Karakter gelişimi, yetenek ağacı. Dying Light'ın ilk oyununda en sevdiğim ve sürekli övdüğüm nokta, geliştiricilerin oyundaki karakter gelişim hissiyatını oyuncuya çok iyi yansıtmasıydı. Oyunun başındaki o sıradan hantal karakter halinizle oyunda ilerleyip sonlarına geldiğiniz karakter bambaşka bir hale dönüşüyordu. O gelişim hissiyatını harika buluyordum. İkinci oyunda da beni en çok merak ettiren nokta işte bu karakter gelişim hissiyatı kısmıydı. Ve evet, yeni oyunda da karakter gelişimini bize yine iyi yansıtmayı başarmışlar. Yeni oyunumuzun yetenek ağacına bakacak olursak, bazı yeni yetenekler de eklenmiş olduğu gibi ilk oyundan tanıdığımız kullanışlı yetenekleri yeni oyunda da yine görüyoruz. Karakter gelişimi anlamında oyun yine başarılı, ancak ilk oyuna göre yetenek kısmının biraz daha etkili olmasını beklerdim. Bunu da şu nedenden söylüyorum. Yetenek ağacındaki bazı yetenekler yani sanki sadece dolu gözüksün diye eklenmiş. Bu dediğim
bazı yetenekleri açsanız bile oynanışa öyle çok büyük bir yenilik katmıyor ne yazık ki. Yani karakter gelişimi hem güzel hem de ilk oyuna göre biraz tatsızlık var, geçiştirilmiş gibi hissettirdi bana. Halat ve paraşüt eklenmiş. Halat eklenmesi çok büyük bir yenilik diyemiyorum açıkçası. Çünkü ilk oyunda da hatırlarsanız oyunda yeterince ilerleyince halat benzeri bir kancaya sahip oluyorduk. Ve Spider-Man gibi bir yerden bir yere ulaşmamız oldukça rahatlıyordu. O yüzden halat sisteminin oyuna etkisi çok büyük bir yenilik gibi olmamış diyebilirim. Sadece ilk oyundaki kanca sistemi direkt nereye atarsanız sizi oraya Spider-Man ağ atmış gibi ulaştırırken Dying Light 2'de halat bir yerlere ulaşmanızı daha mantıklı, işlevsel bir hale getirmiş diyebilirim. Yani halatla sallanıyorsunuz, bir ivme kazanıp atlıyorsunuz falan. Bunun dışında paraşüt eklenmesi güzel bir yenilik olmuş. Özellikle paraşütü gerekli malzemeler ile geliştirince ulaşım anlamında hem çok rahatlık sağlıyor hem de oyuna hoş bir hava katmış. Yeni oyunda yüksek binalar çok fazla olduğu için paraşüt bu oyunda tam anlamıyla gerekliymiş. O yüzden paraşütü beğendim, keyifli olmuş. Oyunun belli bir noktasından sonra ikinci haritaya geçiş yapıyoruz ve bu yeni bölge az önce de dediğim gibi yüksek binalara sahip. Paraşütü de bize bu bölgeye ilk geldiğimizde veriyorlar. Biraz komik bulduğum kısım ise paraşütle rüzgarı doğru kullan, ivme alarak hızlanabilirsin, havalandırma deliklerinden yükselebilirsin falan diye anlatıyorlar. Bir de üstüne satıcılardan paraşüte yükseltme yapınca resmen kanat takmışsınız da uçuyor musunuz gibi bir durum oluyor. Yani ivme alarak hızlanıyorsunuz diyorlar ama bayağı uçuyoruz abi, bu nasıl bir ivme almaktır? Neyse efendim, devam edelim. Eksi olarak söyleyebileceğim durum ise sanki ilk oyuna göre seviye atlamak, karakter gelişimi, yeni yeteneklere sahip olmak biraz daha zorlaşmış gibi geldi bana. Yani sadece ana hikaye üzerinde hızlı bir şekilde ilerlerseniz oyunun sonlarında yetenek ağacına baktığınızda birçok yeteneği açmadığınızı göreceksiniz. Bu da karakter gelişim hissiyatı olarak pek hoş bir durum değil. Yani tamam, ana hikaye dışında yan görevler yaparak veya haritadaki keşfedilecek mekanlarla uğraşarak yapımcılar oyun sürenizi uzatmak, o karakter gelişimini dengede tutmak istemişler sanırım ama sanki ilk oyuna göre de bu gelişim hissiyatı biraz yavaş kalmış gibi. Bilmem bana katılır mısınız? Yani kimi oyuncular açık dünyada öyle çok aktivitelere katılmadan ana hikaye üzerinde giderek bitirmek isteyebilirler ve bu durumda da karakter gelişimi olarak çoğu yeteneği açmamış olurlarsa bu oyundan alınan keyfi biraz azaltabilir diye düşünüyorum. Bir eksi olarak ekleyebileceğim konu ise haritadaki yapılabilecek şeyler bana biraz karmaşık gibi geldi. Şöyle anlatayım. Haritada çok fazla yağmalanacak, hazine içeren değerli eşyalar bulabileceğiniz noktalar bulunuyor. Bunlar belli ikonlarla ayrılmış durumda. Siz gittiğiniz o hazine, sandık içeren bölgeyi temizlediniz, araştırdınız, loot yaptınız. Haritaya tekrar baktığımızda hala bu ikon değişmemiş şekilde görünüyor. Bu durum beni çok rahatsız etti açıkçası. Yani temizlediğimiz bölgeler belli bir döngü içinde oradaki lootlar yenileniyor ancak o loot yaptığımız esnada temizledikten sonra burada işimiz bittiğini haritada net bir şekilde fark etmeliydik. Bu bölgeleri ayırt etmekte güçlük çektim. Çünkü yani o kadar gidiyorsunuz, araştırıyorsunuz falan, hala loot yapabilecek bir alan mı var acaba falan diye çok fazla şaşırdım. Bu durum ne yazık ki biraz oyuncuya zaman kaybı olarak dönüyor. Haritadaki bu arayüz durumu pek hoşuma gitmedi doğrusu. Son sözler. İşin sonunda ben memnun kaldım oyundan. Uzun zaman sonra bir açık dünya oyunu sıkılmadan keyif alarak bitirdim. Oyun elbette kusursuz değildi. Daha çok keyif alıp sevdiğim bir oyun olmasıyla birlikte 30 saatin ardından biraz sıkılmaya başladığımı da dile getirmem gerek. Yani oyun genel anlamda güzel bir deneyim yaşatıyor ama sanki ilk oyuna göre bazı noktalarda biraz tatsızlık var gibi hissettirdi bana. Açık dünyada belli bir saat sonrasında keşfetme merakım yok oldu benim açıkçası. İkinci oyunda da hoş yenilikler olmasıyla birlikte ben şahsen ilk oyunu oynarken daha çok keyif aldığımı eklemeliyim. Toparlayacak olursam Dying Light 2 benim nadir ön sipariş verdiğim oyunlar arasında yerini aldı. Genel anlamda keyif aldığım güzel bir deneyim yaşattı. Benim gibi ilk oyunu oynayıp sevmiş arkadaşlara da tavsiye ederim. Ama tekrar ediyorum, öyle bambaşka büyük yenilikler içeren bir oyun olmadığını hatırlatmamda yarar var. Oynama düşüncesi olan arkadaşlara indirim dönemlerinde almalarını tavsiye ederim. İlk oyunu oynamayıp Dying Light 2 alma düşüncesi olan arkadaşlar da ilk oyuna pek bağlantılı bir hikaye olmadığı için yeni oyunu rahat bir şekilde alabilirler. O konuda pek sıkıntı yaşamazsınız. Ne yazık ki oyunun geliştirme sürecindeki yaşanan bazı problemler biraz oyuna da yansımış gibi hissettirdi bana. Bunu oyunu oynayan arkadaşlar daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Geliştirici ekibin elbette ilk oyunda olduğu gibi bu oyunu da yıllarca güncellemeler ile destekleyeceğini düşünüyorum. İlerleyen yıllarda ilk oyundaki The Following DLC paketi gibi oynanışa yenilik katan büyük DLC paketleri de görebiliriz. Evet, benim için artı yönlerinin ağır bastığı, keyif aldığım bir oyun oldu Dying Light 2. Eksi yönlerini, hoşlanmadığım kısımları da dile getirdim. Umarım oyunu merak eden arkadaşlar için güzel bir inceleme videosu sunabilmişimdir. Oyunu oynayan arkadaşların da güzel düşüncelerini, yorumlarını duymak isterim. Benden şimdilik bu kadar efendim. Ben Enes Gemci. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Kalleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.